Bazı ülkelerde İşçi Bayramı olarak da bilinen Uluslararası İşçi Bayramı ve genellikle Mayıs Günü olarak anılan Uluslararası İşçi Bayramı, Uluslararası İşçi Hareketi tarafından desteklenen ve her yıl 1 Mayıs'ta veya Mayıs ayının ilk pazartesi günü gerçekleşen emekçilerin ve işçi sınıflarının bir kutlamasıdır. Geleneksel olarak 1 Mayıs, Mayıs Günü'nün Avrupa Bahar Festivali'nin tarihidir. 1889'da Marksist Enternasyonal Sosyalist Kongresi Paris'te toplandı ve daha önceki Uluslararası İşçi Birliği'nin halefi olarak 2. Enternasyonali kurdu. Onlar, işçi sınıfının 8 saatlik iş günü taleplerini desteklemek için bir büyük uluslararası gösteri kararı aldılar. 1 Mayıs tarihi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Mayıs 1886'da başlayan ve 4 gün sonra olayıyla sonuçlanan genel grevi anmak için Amerikan İşçi Federasyonu tarafından seçildi. Gösteri daha sonra yıllık bir etkinlik haline geldi. 2. Enternasyonal'in 1904 6. konferansı, tüm ülkelerin tüm sosyal demokrat parti örgütlerini ve sendikalarının 8 saatlik iş gününün yasal olarak kurulması, proletaryanın sınıf talepleri ve evrensel barış için 1 Mayıs'ta enerjik bir şekilde gösteri yapmaya çağırdı. 1 Mayıs veya Mayıs ayının ilk pazartesi günü, birçok ülkede ulusal bir resmi tatildir. Çoğu durumda Uluslararası İşçi Bayramı veya benzer bir ad köylere eyleme adıyla. Bazı ülkeler, Eylül ayının ilk pazartesi gününü de İşçi Bayramı olarak kutlar. 1955'te Katolik Kilisesi 1 Mayıs'ı İşçi Aziz Joseph'e adasa da dünyada çok kabul görmemiştir. Kökenine kısaca göz atacak olursak, 21 Nisan 1856'da Victoria'daki Avustralyalı taş ustaları, 8 saatlik iş günü hareketinin bir parçası olarak toplu bir iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Her yıl düzenlenen bir anma töreni haline geldi ve Amerikalı işçilere ilk iş bırakma eylemlerini yapmaları için ilham verdi. 1904'te Amsterdam'da toplanan Uluslararası Sosyalist Kongre, tüm ülkelerin tüm sosyal demokrat parti örgütlerini ve sendikalarının, 8 saatlik iş gününün yasal olarak kurulması, proletaryanın sınıfsal talepleri ve evrensel barış için 1 Mayıs'ta enerjik bir şekilde gösteri yapmaya çağırdı. Kongre, tüm ülkelerin proleter örgütlerine, işçilere zarar vermeden, mümkün olan her yerde 1 Mayıs'ta iş bırakmayı zorunlu hale getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, İşçi Bayramı veya İşçi Bayramı adı verilen bir Eylül tatili ilk olarak 1880'lerde önerildi. 1882'de bir makinist olan Merkez İşçi Sendikası sekreteri olarak görev yaparken ilk olarak Eylül ayının ilk pazartesi günü bir işçi bayramı tatili önerdi. 1887'de Amerika Birleşik Devletleri'ni resmi tatil yapan ilk eyalet oldu. 1894'te resmi bir federal tatil haline geldiğinde 30'lu ABD eyaleti resmen işçi bayramını kutladı. Böylece 1887'de Kuzey Amerika'da işçi bayramı yerleşik, resmi bir tatildi. Ancak 1 Mayıs'ta değil. Kanada'da işçi bayramı Eylül ayında kutlanır. 1894'te Başbakan hükümeti, Eylül ayının ilk pazartesi gününü Kanada'nın resmi işçi bayramı ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi bayramı aynı gün. Ancak 1 Mayıs'a sendikalar ve solcular damgasını vuruyor. 1 Mayıs'ta kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde her Eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan bir işçi bayramı, 1887'den itibaren artan bir şekilde devlet tarafından tanındı ve 1894'te resmi bir federal tatil haline geldi. 1 Mayıs, Çin Halk Cumhuriyeti'nde resmi tatildir. 2008'e kadar 3 günlük bir tatildi, ancak 2008 ile 2019 arasında sadece bir gündü ve 2019'dan sonra 3 güne geri döndü. 1 Mayıs Türkiye'de resmi olarak kutlanan bir bayramdır. 1980 darbesinden sonra iptal edildiği 1981 yılına kadar tatildi. 2010 yılında Kürt hükümeti bazı kayıplar ve gösterilerden sonra tatili geri getirdi. Taksim Meydanı katliamı nedeniyle yapılan kutlamaların merkezidir. Tatilin geri gelmesine karşın simgesel anlamı olan Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin vermemektedir. Daha özgürlükçü bir anayasa yapmayı isteyen mevcut iktidarın, Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin vermemesi birçok Türk vatandaşı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yeni anayasanın daha özgürlükçü olmayacağı anlamına geleceğini söylüyorlar. Bu tarz bilgi içerikli paylaşımları kaçırmamak için kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum kısmına görüşlerinizi yazabilirsiniz.